Moğolların Büyük Hakanı Cengiz Han. 21 Ocak 1155, Türk takvimine göre domuz yılının başında, bugün Doğu Sibirya topraklarından geçen, Onon Nehri'nin sağ kıyısında yer alan Delüğün Boldog'da doğdu. Babası, Moğolların reisi Yesügey Bahadır. Annesi Hoğlen Ece'dir. Yesügey oğluna, doğumundan önce mağlup edip esir aldığı, bir Tatar kabilesinin reisi olan Timuçin'in adını koydu. Timuçin isminin anlamı demirci demektir. Timuçin 13 yaşında babasını kaybetti. Bunun üzerine, babasına tabi olan kabileler tarafından terk edilerek, ailece yalnız bırakıldılar ve sürekli olarak baskılara maruz kaldılar. Hatta babası ölmeden önce nişanlandığı Börte Fuçin, Merkitler tarafından esir alındı. Kerait hükümdarı Onkan'a hediye olarak takdim edildi. Onkan, Yesügey Bahadır'ın müttefiki olduğu için Börte Fuçin'i Timuçin'e geri gönderdi. Timuçin ve ailesinin balıkçılık ve avcılık yaparak geçimlerini sağladıkları bu sıkıntılı dönem 27 yıl sürmüştür. Bu süre içinde Timuçin, başta Taycıyutlar olmak üzere Merkitler ve diğer bazı kabilelerle mücadele etmiş, bu sayede siyasi, idari ve askeri tecrübe ve vasıflar kazanmıştır. 1195 yılında çok sayıda kabile Timuçin'e katıldı. 1197'de Merkitler üzerine yürüyerek onları mağlup etti ve Merkitlerin beyi Tokta-Beki'yi öldürttü. 1199'da Onkan'la beraber Kişil baş mevkiinde Nayman Hakan'ı Buyruk Han'ı bozguna uğrattı. Timuçin, 1200 yılında Onkan ile birlikte Taycıyutlarla anlaşan kavimler üzerine yürüdü. Onları mağlup edip kendilerine tabi kıldı. Aynı yıl içinde Taycıyutlar, Kataginler ve Dörmenler derlenip toparlanmaya çalışınca Onkan'la Timuçin tekrar üzerlerine yürüyerek onları bozguna uğrattılar. 1201'de Timuçin'in düşmanı olan Enkiras, Kurilas, Dörmen, Tatar, Katagin ve Salcıyut kabileleri birleşerek Cacirat ilinden Camuka Seçen'i büyük han ilan ettiler. Bunun üzerine Timuçin onların üzerine yürüdü. Yapılan savaşta Camuka ve müttefik kuvvetleri yenildi. Bu savaştan sonra Kongirat kabilesi Timuçin'e gelerek bağlılıklarını bildirdi. Timuçin, 1202 yılında Tatar ili üzerine büyük bir sefer yaparak düşmanlarına ağır bir darbe vurdu. Aynı yıl içinde Naymanların tekrar toparlandığını görerek Onkan ile birlikte onların üzerine yürüdü. Büyük han ilan edilen Camuka Seçen'le Onkan ve oğlu Sengün 1203'te Timuçin'e suikast tertiplediler. Fakat bunu önceden haber alan Timuçin, ani bir baskınla Onkan'ın yurdunu ve Kerait ülkesini yağmaladı. Onkan ile oğlu kaçtılar. Daha sonra Onkan ve Sengün'e, Salcıyutlar başta olmak üzere, bazı iltihaklar olmuşsa da, Timuçin bunların üzerine yürüyerek onları dağıttı. 1204 yılında, Ongut hükümdarı Alakuştigin, Timuçin'e haber göndererek, Nayman hükümdarı Tayankhan'ın, Merkit hükümdarı Kutuku ile anlaşma yaptığını ve onlara Katagin ve Salcıyut gibi kavimlerin iltihak ettiğini haber verdi. Timuçin süratle hazırlıklarını tamamlayarak, müttefik kuvvetleri yurtlarında bastı ve hepsini dağıttı. Bu zaferden sonra, 1205'te, ilk defa Tangut ili üzerine sefer yaparak, bu ülkenin şehirlerini yağmaladı. Timuçin 1206 yılında, Nayman Tayankhan, Onkan ve Kutuku Beki başta olmak üzere, bütün Bozkır hükümdarlarını hakimiyeti altında toplamıştı. Onon Irmağı kıyısında aynı yıl yapılan kurultayda, 9 parçalı Aktuğ diktirdi. Kurultay sonunda, Cengiz unvanıyla Kağan ilan edildi ve bütün Bozkır kavimlerinin en büyük hükümdarı durumuna geldi. 1207'de, Tangutlar üzerine ikinci defa sefer yaparak, pek çok ganimetle geri döndü. Aynı yıl içinde, Kırgız hükümdarına bir elçi heyeti yollayıp, kendisine tabi olmasını istedi. Kırgız hükümdarı da, ak renkli doğan kuşu göndererek, bağlılığını bildirdi. 1208 yılının kış mevsiminde, Nayman hükümdarı Tayankhan'ın oğlu Güçlügün, Merkitlerle ittifak yapması üzerine, Cengiz Han harekete geçerek, onları mağlup etti. Merkit hükümdarı öldü. Kardeşleri ve çocukları Uygur ülkesine kaçtılar. Nayman Güçlüg ise, daha batıdaki Karahitay hükümdarı Gürhan'a sığındı. Fakat Güçlük burada da rahat durmayarak, Gürhan'ı öldürdü ve ülkesine hakim oldu. Ertesi yıl Uygur İdikutu
Cengiz Han'a tabiyetini bildirdi. Cengiz Han, 1210 yılı sonlarında Tangutlar üzerine yürüdü. Tangut hükümdarı Şidurhu, kızını Cengiz'e verdi ve bağlılığını arz etti. Ertesi yıl Karluk Arslan Han, Cengiz Han'a tabiyetini bildirdi. 1212 ve 1214 yılları arasında Cengiz Han'ın orduları birbiri arkasından 4 defa Hitay ülkesine girerek Hitayları kendisine bağladı. Cengiz Han, 1215'te Balasagun taraflarına bir ordu göndererek buraları itaat altına aldı. 1217 yılında kumandanlarından Subutay Noyan'ı Togaçar Noyan ile birlikte Merkitler üzerine Buragul Noyan ile Dörmen Bahadır'ı Tumatlara karşı yolladı. Daha sonra oğlu Cüci'yi Kırgızlar üzerine sevk ederek Asi Kırgız ilini hakimiyeti altına aldı. 1219'da Hitay ülkesinden ordularını çekti ve onlarla barış yaparak o sırada ortaya çıkan yeni bir durum için kurultayda sefer kararı aldı. Bu yeni sefer Harezmşah üzerine olacaktı. Alaeddin Muhammed Harezmşah'ın akrabası ve kumandanı olan Otrar valisi İnalcık, Cengiz Han'a bağlı Müslümanlardan oluşan bir ticaret kervanını Otrar yakınlarında yağmalatarak kervancıları ve elçisini öldürtmüştü. Bunun üzerine Cengiz Han, 1219 yılının yazında bütün ordularıyla birlikte İrtiş bölgesine ulaştı ve buradan Otrar üzerine yürüdü. Sonbaharda şehri kuşattı. Oğulları Çağatay ile Ögeday'ı burada bırakıp kendisi Buhara üzerine yürüdü. Diğer oğlu Cüci'yi de Siriderya bölgesine bir sefere memur etti. 3 günlük bir kuşatmadan sonra 10 Şubat 1220'de Buhara alındı. Mart ayında Semerkant'ta teslim oldu. Otrar'ı zapt ettikten sonra Semerkant muhasarasına katılan Çağatay ile Ögedey, Harezmşahların baş şehri Gürgenç'e, Tuluy'da Horasan üzerine gönderildi. Merv'de İbnül Esir'e göre 700 bin, Cüveyni'ye göre 1.300.000'den fazla insan öldürüldü. Nişabur'da intikam hırsıyla kediler ve köpekler bile katledildi. Tuluy, Herat'ı ele geçirdikten sonra Bel ve Merveruz arasındaki Talekan'ı kuşatmakta olan babası Cengiz Han'a katıldı. 1220 yazını Nahşep'te geçirdi. Ardından Tirmiz'i zapt etti. Ertesi yıl Ceyhun'u geçip Belhi'yi aldı. Gürgenç ise uzun süre kuşatılmasına rağmen alınamamıştı. Bunun üzerine Cengiz Han, oğlu Tulu'yu ağabeylerine yardım için gönderdi. Tulu'nun gelişinden sonra Moğol ordusu Gürgenç'in hendeklerini doldurarak şehri neft ile ateşe verdi. Daha sonra zanaatkarlar hariç halk tamamen katledilerek şehir tahrip edildi. Gürgenç'i savunanlar arasında Şeyh Necmettin'i Kübra da bulunuyordu. Harezm'in zaptından sonra Cengiz Han oğlu Cüci'ye Harezm ülkesinin bu bölümü de dahil olmak üzere ele geçirdiği Batı Sibirya'yı vererek onu bölgeye idareci olarak gönderdi. Kendisi de Celaleddin Harezmşah üzerine yürüdü. Celaleddin, Gazne ve Sint bölgelerinde yapılan savaşlarda bozguna uğrayarak kaçtı. 1223 yazını bugünkü Taşkent'in bulunduğu yerde geçiren Cengiz Han, 1224 yılında bütün Harezmşah ülkesini hakimiyeti altına aldı ve Harezmşahlara karşı gerçekleştirdiği seferini tamamlayarak Moğolistan'daki karargahına döndü. 1226'da tekrar Tangutlar ülkesine girerek Tangut hükümdarı Şidurhu'yu ve bütün Tangut ileri gelenlerini öldürttü. Yurduna dönerken yolda hastalandı. Oğullarını çağırtarak onlara vasiyetini yaptı. Kendisinden sonra Ögeday'ın Kağan olmasını istedi. Yasa işlerini Çağatay'a havale etti. Ordularının idaresini ise küçük oğlu Tulu'ya verdi. Aynı yıl Tangut'un baş şehrine bir sefer düzenledi. Ancak sefer sırasında tekrar hastalandı ve Ağustos 1227'de öldü. Cenazesi Moğolistan'ın kuzeydoğusundaki Burhan Haldun'a götürülüp orada defnedildi. Cengiz Han, yüksek bir fiziki güce ve sarsılmaz bir iradeye sahipti. Çocukluğundan beri karşılaşmış olduğu olaylar, ona olağanüstü sabır ve tahammül gücü, tecrübeyle işlenmiş bir zeka kazandırmıştı. Öldüğünde haleflerine, Kore'den Yakın Doğu'ya ve Güney Avrupa'ya, Güney Sibirya'dan Çin Hindi'ne kadar uzanan, silah kuvvetiyle kazanılmış, geniş bir imparatorlukla birlikte, teşkilatın esas ilkelerini de bırakıyordu. Ömrünün sonuna kadar, bütün kültürlere yabancı kaldı. Devlet teşkilatında, sadece Moğol gelenekleri hakimdi. Cengiz Han, yalnız kendisi ve yakınları için çalışmıştır. İmparatorlukta kurduğu teşkilat, ilkel prensiplere dayandığı için, ölümünden sonra ancak 40 yıl devam edebilmiştir. Buna rağmen, ailesinin hakimiyeti birkaç nesil sürmüştür. Kendisinin kuvvetli iradesi, oğullarının hiçbirinde olmadığından,
Ölümünden sonra, ailesinin devleti beraber idare etmesini planladı. Sağlığında veliaht tayin ettiği Ögeday zamanında, hanedan üyelerinin birlikte hüküm sürmeleri ve halkın eriştiği refah seviyesi, Cengiz Han'ın ne kadar isabetli bir seçim yaptığını göstermektedir. Moğolların İslam kültür ve medeniyet eserlerini, tahribe yönelik harekatı, Cengiz Han'dan sonra, Hülagü ve diğer ahfadı tarafından da devam ettirilmiş, çok sayıda Müslüman katledilmiş, cami, medrese ve kütüphaneler yakılıp yıkılmıştır. Cengiz Han hiçbir dine mensup olmadığı için, insanlar arasında dinlerinden dolayı bir ayrım yapmadı. Hangi dine mensup olursa olsun, alim ve zahitlere iyi davranır, onları himaye ederdi. Cengiz Han, Çin'in ve diğer yerleşik toplumların çeşitli sebeplerle zayıfladığı bir dönemde, Bozkır kabilelerini birleştirme fırsatı bulmuş ve bunu iyi değerlendirmiştir. Askeri başarısının dayandığı temel vasıflar, örgütlenme yeteneği, disiplin, süratli hareket ve amaçlarına ulaşmada gösterdiği acımasızlıktı. En karakteristik vasıflarından biri de, hainlere karşı duyduğu nefretti. Kötü duruma düşen efendilerine ihanet ederek, kendisine yaranacaklarını sananları derhal idam ettirir. Düşmanı olan hükümdarlara, sonuna kadar sadık kalanları da, hizmetine alarak mükafatlandırırdı. Moğol İmparatorluğu'nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlar, Cengiz Han yasası olarak meşhurdur. Aslında bu yasanın tamamı, bizzat Cengiz Han tarafından konulmuş olmayıp, nesilden nesile aktarılan Moğol hukuk ve törelerinin bir kurallar mecmuası halinde düzenlenmesiyle oluşmuştur. Cengiz Han, Kağan seçildiği 1206 kurultayında bu kurallara bazı ilaveler yapmış ve bunları resmen yürürlüğe koymuştur. 33 defter halinde tanzim edilen ve Moğol hazinesinde saklanan yasayı uygulama görevini de bu kanunları en iyi bilen oğlu Çağatay'a vermiştir. Timurlular dahil, İslamiyet'i kabul eden Moğol hanedanları bu yasaları özenle tatbik etmişlerdir. Cengiz Han yasası, bir kitap halinde tam olarak zamanımıza intikal etmemekle birlikte, Moğol tarihine dair eserlerde, özellikle Moğolların gizli tarihi, Camiü't Tevarih, Tarihi Cihangüşah ve Ebülferek tarihi gibi eserlerde çeşitli maddelerine yer verilmiştir. Cengiz Han yasaları, gerektiğinde çok acımasız bir şekilde uygulanırdı. Cinayet, soygun, tasarlanmış yalan, zina, cinsel sapıklıklar, büyüyle kötülük yapmak, çalınmış bir malı saklamak gibi suçların cezası idamdı. Cengiz Han'ın, Kuci, Çağatay, Ögeday ve Tuluy adlı 4 oğlu ile 5 kızı dünyaya gelmiştir. Ölümünden sonra ülke, oğulları arasında taksim edildi. En büyük oğlu Kuci, babasından önce öldüğü için, mirası oğlu Batu'ya intikal etti. Altın Orda Devleti'nin esasını teşkil eden Ak Orda, Batu Han tarafından kurulmuştur. İkinci oğlu Çağatay, kendi adıyla anılan bir devlet kurdu. Üçüncü oğlu Ögeday veliaht olup, Moğol liderlerinin katıldığı kurultayda Büyük Han seçildi. En küçük oğlu Tulu'ya, imparatorluğun merkezini teşkil eden Moğolistan verildi. Tulu'nun oğulları, Mengü Han ile Kubilay Han, Ögeday'dan sonraki 2 nesil içinde Büyük Hanlığı onlardan almayı başardılar.